Kanalımdan ve mutfağımdan herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere hem köftesini hem ekmeğini evde hazırlayıp yaptığım hamburger tarifi vereceğim. Hemen tarife geçiyorum. İlk olarak hamburgerlerimizin ekmeklerinin hamurunu yoğurarak başlayalım. Yoğurma kabına bir paket kuru maya ekledim. 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 su bardağı ılık su. Ve 1 su bardağı da ılık süt ekliyorum. Su bardağı ölçüm 200 milim. Çırpma teliyle biraz karıştırıp şekeri ve mayayı erittim. Ve diğer malzemeleri eklemeye devam ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir tane de yumurta ekliyorum. Hamurumuzun tüm sıvı malzemelerini ekledim. Tekrar çırpma teliyle karıştırıyorum. Şimdi ununu ekliyorum. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Yine 200 milimlik su bardağı ile. 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Hamur toparlanana kadar bu şekilde yoğuruyorum. Toparladıktan sonra da pürüzsüzleşene kadar bu şekilde yumruklayıp yoğurdum. Bakın yumuşaklığı bu şekilde olacak. Şimdi üzerini kapatıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum mayalanırken de hamburger köftelerini hazırlıyorum. 1 kilo kıyma kullandım arkadaşlar. Bir tane büyük soğan kullanıyorum. Rendelenmiş soğan. Baharat olarak da kırmızı toz biber, karabiber, kimyon kullanıyorum. Tuzunu da attım. Şimdi köftemi yoğuruyorum. Artık kesinlikle dışarıdan almıyorum ve evde kendim yapıyorum. Hem daha lezzetli, hem daha sağlıklı, hem de maliyeti daha düşük oluyor. Köftemi yoğurma işlemini tamamladım. Bu sırada hamurum da mayalandı. Şimdi hamuru bezelere ayırıp hamburger ekmeklerimi yapacağım. Hamurumdan 120 gram büyüklüğünde parçalar koparıp beze şeklinde yuvarlıyorum. Ve iyice yuvarladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. Bu ölçülerdeki hamurdan toplam 9 adet ekmek çıktı. Şimdi tepsiye dizdikten sonra bu şekilde elimle üzerine basıyorum ve biraz yassılaştırıyorum. Elimle üzerinde yassılaştırdıktan sonra bir bezle kapatıp tepsi mayası için bekletiyorum. Eğer boyutlarını biraz daha küçültürseniz daha fazla sayıda ekmek elde edersiniz. Şimdi tepsi mayası geldikten sonra ekmeklerimizin üzerine sadece süt sürüyorum. Fırça ile bu şekilde her tarafına sürdüm. Bir de son olarak üzerine susam serpiştirdim. İsterseniz sade olarak da pişirebilirsiniz. Ve 180 derece alt üst ayar fırında ekmeklerimi pişiriyorum. Şimdi hamburger köftelerimi yapıyorum. Şöyle bir kavanoz kapağı kullanarak yaptım. İçerisine bir de buzdolabı poşeti serdim. Köfteyi daha kolay çıkarabilmek için. Köftelerimi de yaklaşık 100 gram ağırlığında ayarladım. Ekmeklerime tam yeterli geldi. Bu şekilde kapağın içinde şeklini düzeltiyorum. Ve poşetle şöyle kaldırıp çıkarıyorum. Kolaylıkla çıkıyor, görüyorsunuz. Ve hazırladığım köfteyi fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Hepsini aynı şekilde hazırladım. Çok pratik oldu bu şekilde. Ve tepsinin içerisine dizdim. Ve köftelerimin lezzetine lezzet katmak için bildiğimiz hamburger köftelerinden farklı olarak bu köfteleri soslu olarak pişireceğim. Şimdi sosunu hazırlıyorum. 1 yemek kaşığı salça ekliyorum. 1 çay kaşığı karabiber ekledim. Ve yarım çay bardağından biraz daha az zeytinyağı ekliyorum. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Üzerine yavaş yavaş su ekleyerek çırpma teliyle sosumu hazırlıyorum. Salça eriyene kadar bu şekilde karıştırıp hazırladım. Toplamda 1,5 çay bardağı da su ekledim.
Biraz yoğun kıvamlı bir sos olacak. Ve sosumuzdan hamburger köftelerin üzerine bu şekilde kaşıkla gezdiriyorum. Bol soslu, bol lezzetli bir hamburger köftesi olacak. Kalan sosumuzu da böyle üzerlerine döktüm. Şimdi 220 derece fırında pişirmeye gönderiyorum. Yine alt üst ayarda. Hamburger ekmeklerim pişti. Şimdi fırından aldım. Biraz bu şekilde bekleteceğim. Soğuduktan sonra size yumuşaklığını, altını üstünü de göstereceğim. Ekmeklerim soğudu. Şöyle altını da bakın göstereyim. Çok güzel bir şekilde pişti. Bakın yumuşacık, pufur pufur bir hamburger ekmeği oldu. Kesinlikle dışarıdan almanıza gerek yok. Hem lezzet olarak hem yumuşaklık olarak evde yapılan daha güzel arkadaşlar. İçini de şu şekilde kesip iç dokusunu da gösteriyorum sizlere. Bakın mükemmel bir hamburger ekmeği oldu. Köftelerim de pişti. Üzerine birer dilim peynir ekliyorum. İsterseniz eklemeyebilirsiniz. Ama böyle daha lezzetli oluyor. Peynirleri ekledikten sonra tekrar fırına veriyorum. Peynir eriyene kadar bekletiyorum bu sefer. Şu anda eridi. Hemen fırından aldım. Hamburgerlerimi hazırlayacağım. Hamburger ekmeğimizi tepsideki bu sosa bu şekilde bandırıyorum. Hamburgerlerimizi daha da lezzetlendirmek için. Ekmeğimizi sosa bandırdıktan sonra mayonez sıkıyorum ve ekmeğin her tarafına sürüyorum. Hem lezzetli oluyor hem de malzemeleri yapışmasını da sağlıyor. Hemen köftemizden aldım. Üzerine yeşilliğini, marulunu ekliyorum. Bir dilim soğan ekledim. İnce yuvarlak şekilde kestiğim soğanı ve bir dilim de domates ekliyorum. Domatesin üzerine de ketçap ekledim. Ketçap yine üst kat ekmeğin yapışmasını sağlıyor. Hem de lezzetli oluyor arkadaşlar. Hamburgerimiz bakın bu şekilde hazır. Dışarıdan alınanlardan daha lezzetli, daha doyurucu ve maliyeti de daha düşük. Hamburgerimizin görüntüsü, lezzeti mükemmel oldu. Dışarıdan aldıklarımızdan daha lezzetli inanın. Bakın şöyle sulu sulu köftesi, sosu ile harika oldu. Keserek size şöyle içini de göstereceğim. Bu mükemmel hamburgeri mutlaka sizler de evinizde deneyin ve çocuklarınıza yapın. Bakın içi de şu şekilde, gerçekten çok güzel görünüyor. Çok iştah açıcı. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.